Karadağ'da yeni bir günden herkese selamlar. Buranın kedilerinin de bir hikayesi var. Sonrasında Kotor'a gemilerle binlerce kedi getirilmiş. O yüzden kediler Kotor için çok değerli ve sembol hayvanlar. Şehrin muhafızları onlar. Tırmanışımıza başladık San Giovanni Kalesi'ne doğru. Daha yürüyüşe yeni başlamış olmamıza rağmen manzara bu şekilde tepede büyük ihtimal çok daha etkileyici olacak. Kaleye doğru bir tırmanış olacak. Kale çok daha yüksekte duruyor şu an. Biraz bir gözümde büyüdü ama yine de çıkıp oradan manzarayı görmek istiyorum. Yol biraz yorucu, bayağı bir zorlayıcı, yalan yok. Solunum, kalp rahatsızlığınız varsa buraya çıkmamanız daha iyi olur aslında. Görmüş olduğunuz gibi arkama Karadağ bayrağını da aldım. Şu an Kotor'un zirvesindeyim. Sürekli olarak yağıyor. Ufak bir düşme tehlikesi de atlattık bu sırada. İnerken çok da manzaraya bakmamak lazım ama ayak kayarsa bir anda aşağıda Old Town'da bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi Old Town'un içinde Senso Bakery adlı bir yere geldik. Buranın çok güzel hamur işi lezzetleri var. Sert bir şekilde dokundu. Böyle anlık bir içim çekildi yani. Biraz korkuttu beni o arkadaş. Evet, Karadağ'da yeni bir günden herkese selamlar. Bugün dün akşam da söylediğim gibi Kotor'un eski şehrinin, Old Town'unun daha derinlerine dalacağız. Biraz daha gündüz gözüyle o dar sokakları, taş binaları keşfedeceğiz. Bugün bir de özellikle Old Town'un tepesindeki San Giovanni Kalesi'ne çıkmak istiyorum. Zaten Old Town tamamıyla trafiğe kapalı bir şehir. İçeriye araç erişimi yok. Sadece yaya olarak girebiliyorsunuz. Aynı zamanda kaleye de sadece yaya olarak patikadan çıkabiliyorsunuz. 1 kilometre civarı bir tırmanıştan oluşuyor bu yol. San Giovanni Kalesi Kotor'un belki de en iyi manzarasını sunuyor. O yüzden buraya çok fazla çıkmak istiyorum. Sabah direkt hiç enerjimizi kaybetmeden, yorulmadan, hatta kahvaltı dahi yapmadan oraya bir çıkıp manzarayı görmek istiyorum. Yürüyüş artık zorlayıcı mı değil mi pek fazla bilmiyorum ama hava serin zaten. Belki yağmur yağabilir biraz. 10 gün boyunca falan yağmurlu gösteriyor burası hava durumunda. Yağmur yağarsa bir tık zorlayabilir. Patika yolun üzerinde de bir tane kilise bulunuyormuş tepede. Ona da uğrarız eğer açıksa şu an. Burası da şu an kaldığım ev Kotor'da. Buradan açtım videoyu. Manzarası gerçekten mükemmel bir ev. Şöyle size bir manzarayı göstereyim. Böyle körfez manzaralı. Çok güzel bir evde kalıyoruz. Kotor şöyle şu sol tarafta, şu yamacın hemen ardında. Şu an orası gözükmüyor ama körfez çok güzel gözüküyor. Şöyle karşıdaki küçük kasabaları evin balkonundan çok güzel görebiliyoruz. Evin içi de gayet güzel ama şu an bayağı bir dağınık olduğundan her yerde kıyafetler var, biraz dağınık. O yüzden göstermesem daha iyi. Fakat manzarası gerçekten mükemmel. Zaten Karadağ'a gelirseniz aslında yani Kotor'da kalmanızı öneririm ben de. Zaten buraya Budva, Tivat ve birçok böyle turistik yer, o plajlar, meşhur yerler
yakın. Arabayla maksimum 1-1,5 saatlik yolculuklarla gidebiliyorsunuz bu turistik yerlere. Araç kiralamanız büyük rahatlık olur. Zaten çok pahalı da değil Karadağ'da araç kiralama. Yani ben 7 günlük kiraladım. 5.000 lira civarına geldi ve koruma paketiyle birlikte bu. Siz eğer ben hani kendime güveniyorum, sigortaya hiç ihtiyacım yok derseniz daha ucuza da mal edebilirsiniz. Konaklamalar da aynı şekilde çok pahalı gelmedi bana. Günlük 1500-2000 lira civarına bile güzel evlerde kalabilirsiniz. Otellerde aynı şekilde. Özellikle kış dönemi çok pahalı değil sanırım. Yazın mutlaka biraz fiyatlar tırmanıyordur buranın. Çünkü yaz turizmi çok daha yoğun oluyor. Şimdi arabamıza bineceğiz, yola çıkacağız. Arabamızı otoparka bırakıp Old Town'a giriş yapıp sonrasında San Giovanni Kalesi'ne doğru yürüyüşümüze başlayacağız. Şimdi Kotor'a geldik, şehir merkezine. Burada yolda buranın Old Town'una doğru yürürken yolda sayısız bir sürü kedi görüyorsunuz. Hepsi de çok bakımlı ve iri kediler. Gerçekten sağlıklı kediler çoğu. Buranın kedilerinin de bir hikayesi var. Zamanında Kotor'da büyük bir fare istilası yaşanmış. Fare salgını. İnsanlar farelerden hastalıklar kapmış. Aynı zamanda fareler insanların yiyecek stoklarına da saldırıyormuş. Tam bir kargaşa hakimmiş o dönem. Sonrasında yine Kotor'da bir o dönemin alimi, bilmiş kişisi çıkıp krala bir öneride bulunmak istemiş. Kral da öneriyi bir dinleyelim demiş. Adam gelmiş ve demiş ki buraya gemilerle bir sürü kedi getirmesini önermiş krala. Kedilerin fare istilasını sonlandıracağını söylemiş. Sonrasında kral ilk başta bu adamı çok ciddiye almamış olsa da bir rüya görmüş ve rüyasında da kediler görünce bu adamın önerisini hayata geçirmeye karar kılmış. Sonrasında Kotor'a gemilerle binlerce kedi getirilmiş. Fare istilası yaklaşık bir ay içinde tamamıyla sonlanmış. Durum böyle olunca da Kotor'un kralı demiş ki bu kediler artık kutsaldır. Şehrin muhafızlarıdır bu kediler demiş. Ve bu kedilere dokunana veya zarar verenin de canını yakarım demiş. O yüzden kediler Kotor için çok değerli ve sembol hayvanlar. Şehrin muhafızları onlar. Burada da yollarda yürürken bir sürü kedi görebiliyorsunuz. Gerçekten hepsi çok sevimli ve sıcak, cana yakın kediler. Yani insanlara çok alışık, çok sevdiriyorlar kendilerini. Dün de zaten akşam bayağı bir kedilerle birlikte yedik yemekleri. Kedilerin hikayesi Kotor'da bu şekildeydi. Şimdi ben Eskişehir'in içine doğru yürüyorum. Oradan da kaleye doğru yürüyüşe başlayacağız. Tırmanışımıza başladık San Giovanni Kalesi'ne doğru. Saat 12.55 civarı şu an. Başladık yürüyüşe. Kaç dakika sürecek? Gerçekten merak ediyorum. Biraz yorucu olabilir. Böyle yerler full taş basamaklarla dolu bir patikadan çıkıyoruz.
Az önce girişte de bir turnike sistemi gibi bir şey vardı. Hani yazın ücretli, kışın ücretsiz mi yoksa tamamen ücretsizdi. Şu an yeni yeni ücretlendirmeye mi başlıyorlar onu tam bilmiyorum. Biz şu an ücretsiz bir şekilde yürüyüşümüze başladık. Yolda önceden bahsettiğim o kiliseye de uğrayacağız ve eminim çok güzel manzaralar bizi bekliyor. Daha yürüyüşe yeni başlamış olmamıza rağmen manzara bu şekilde, tepede büyük ihtimal çok daha etkileyici olacak. Evet, şu an kilisenin oraya kadar tırmandık. Bu kilisenin adı Church of Our Lady of Remedy'miş. Kotor için maneviyatı olan bir kiliseymiş. Saat 12.55'te tırmanışa başladığımızı söylemiştim. Yani bir süredir fotoğraf falan da çekindik. Yani yaklaşık 20-25 dakikadan biraz daha fazla sürdü buraya kadar tırmanış. Tabii yolda ufak küçük molalar da verdik dinlenmek için. 300-350 metre gibi bir tırmanış var buraya kadar. Şimdi buradan sonrası kaleye doğru bir tırmanış olacak. Kale çok daha yüksekte duruyor şu an. Biraz bir gözümde büyüdü ama yine de çıkıp oradan manzarayı görmek istiyorum. Evet, kaleye doğru tırmanmaya devam ediyorum şu anda. Kilisenin oradan 650 metre gibi bir mesafem vardı. Şu an bir 200-250 metre yürümüşümdür. 400 metre civarı bir yolum kaldı. Zaten kalede bayağı görünmeye başladı. Yol boyunca inanılmaz güzel Kotor Körfezi manzaraları sunuyor size bu yol. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi de Old Town'u yukarıdan kuş bakışı mükemmel bir şekilde görebiliyorsunuz. Yol biraz yorucu. Bayağı bir zorlayıcı, yalan yok. Yani kondisyonunuza pek güvenmiyorsanız veya bir solunum, kalp rahatsızlığınız varsa buraya çıkmamanız daha iyi olur aslında. Ben de aşırı fazla güvenmem aslında kondisyonuma ama artık yolun yarısından fazlasını yürüdük bile çoktan. Yaklaştık bayağı. Böyle manzaralar sunan doğal hiking rotalarına gerçekten bayılıyorum. Başka ülkelerde de, gittiğim ülkelerde de böyle hiking rotalarını yürüyüp size bunları göstermek istiyorum. Özellikle İskandinav ülkelerinde, Norveç'te böyle çok güzel rotalar var, hiking rotaları. Çok yakın zamanda da o ülkelere gidip size oradan çok güzel manzaralar, doğal güzellikler göstermeyi planlıyorum. Şimdi hafif bir dinlendim. Kaleye doğru yürüyüşüme tam gaz devam ediyorum.
Evet, uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 1 saat sürede kalenin zirvesine çıkmayı başardım. Yol bayağı yani keyifli, manzara eşliğinde yürümek keyifli, fakat basamaklar böyle taş ve biraz çok yüksek taş basamaklar ve bazıları kırık. Yani düşme riski olan bir yer aslında bayağı. Özellikle şu an ben yürürken de yağmur da başladı. Yağmurla beraber taş zemin daha da kaygan bir hale geliyor. Daha da zorlaşıyor yürümek. Ama manzara gerçekten mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi arkama Karadağ bayrağını da aldım. Şu an Kotor'un zirvesindeyim. Şimdi size bir de bu kadar efor sarf ettik, bu kalenin tepesine çıktık. Bu kalenin önemi nedir, ne anlam taşıyor onu anlatayım. Lovjen Dağı'nın sırtına kurulmuş bu kale 300 metre yükseklikte ve şehrin yüzyıllar boyunca güvenliğinden sorumlu en ikonik yapı olmuş. Bahsettiğim gibi Old Town'dan başlayan bir patika yolla ulaşılabiliyor bu kaleye. Kalenin tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor, fakat en büyük genişletmeler Venedik döneminde yapılmış. Bu kale ve Kotor'un tarihi surları UNESCO'nun koruma listesinde. Kotor zamanında Osmanlı tehdidine karşı da bu kale sayesinde korunmuş. Yani bu kale Kotor'un yüzyıllardır süren savunma hikayesinin bir sembolü. 1400-1500 basamak civarı bir merdiven çıkarak buraya ulaşıyorsunuz. Gayet yorucuydu, yani gerçekten yorulduğumu hissediyorum, ama şu önceki o hani çıktım yaptım hissi de gerçekten anlatılmaz yaşanır. Şu an burada sürekli olarak yağıyor. Ufak bir düşme tehlikesi de atlattık bu sırada. Bayağı bir hava kapandı, bulutlandı zaten. Şimdi ben biraz daha manzaranın tadını çıkaracağım. Sonrasında iniş yoluna doğru geçiyoruz. Eminim iniş tırmanış kadar zor olmaz. Sonrasında da Old Town sokaklarında gezip etrafı keşfedeceğiz. Zaten bu rüzgarda ve yağmurda biraz daha burada durursam, biraz da terledim zaten mecburen, kesin hasta olurum gibi biraz daha durursam. Şimdi dönüş yoluna geçelim artık. Şu an dönüş yolundayım. Yağmur da bayağı bir bastırdı. Hava çok kapandı. Saat şu an 2:30 ama güneş tamamıyla gitti sayılır neredeyse. Dönüşte yağmur yağması çok iyi olmadı aslında benim için. İnişte kayma riskim daha da arttı böyle. Taş zemin olduğu için yağmur yağınca bayağı bir kayganlaşıyor. Çok dikkatli inmek lazım. Şu an anca yarıladım sanırım dönüş yolunu. 500-550 metre gelmişimdir. Umarım ayaklarım, bacaklarım yarına çok fazla ağrımaz. Ama gerçekten manzara mükemmel. İnerken çok da manzaraya bakmamak lazım, ama ayak kayarsa bir anda aşağıda Old Town'da bulabilirsiniz kendinizi. Böyle bir yarı yol bilgilendirmesi yapmak istedim. Şöyle arkamda da merdivenleri görebilirsiniz. O zaman ben yürümeye devam edeyim. Old Town'da görüşmek üzere. Aşağıya Old Town'a inmeyi başardım. Yaklaşık 2 saat sürdü gidip gelmemiz. 12:55 civarı başlamıştım yolculuğa. Saat 15 oldu şu an. Gayet keyifliydi. Farklı bir böyle, yani bu tarz hiking rotalarını yapmak bana çok farklı hissettiriyor. Çok güzel hissettiriyor. Hem spor yapmış oluyorsunuz, hem buranın doğasını, tarihini de keşfetmiş oluyorsunuz. Üstüne bir de çok güzel manzaralar görmüş oluyorsunuz. Daha ne olsun. Şimdi Old Town'da gezinmeye başlayalım.
Şimdi Old Town'un içinde Senso Bakery adlı bir yere geldik. Buranın çok güzel hamur işi lezzetleri var. Şöyle Krempita adında buranın Kotor'un geleneksel bir tatlısıymış bu. Bundan aldım. Birkaç börek çeşidi de aldım ama önce bununla başlamak istedim şu an. Şöyle çatal vermemişler bize. Herhalde elle yeniliyor bu, böyle direkt börek gibi bir şey zaten ama tatlı. İçindeki krema çok lezzetli, pastacı kreması. Çok hafif, güzel bir tatlı. Fiyatı da 4 euroydu bunun. Gayet güzel, bunu çok beğendim. Şimdi buradan şöyle kruvasanları da çok güzel gözüktüğü için Antep fıstıklı bir kruvasan aldık buradan. Az önce de şöyle bir olay yaşandı. Burada böyle hani milletten, turistlerden falan para toplayan, biraz akli dengesi çok yerinde olmayan bir vatandaş var. Ben burada az önceki tatlıyı tadarken bir anda arkamdan gelip böyle sert bir şekilde dokundu. Böyle anlık bir içim çekildi yani. Biraz korkuttu beni o arkadaş. Neyse biz devam edelim. Şöyle kruvasanı göstereyim. Kruvasan çıtır çıtır. Her yerim battı ama Antep fıstığı da çok güzel. Cidden çok taze buranın ürünleri. Kruvasanı da çok beğendim. Ve şimdi buranın böreğine geldik. Peynirli olandan aldım. İçeride patatesli ve kabaklı çeşitleri de mevcut. Bana peynirli hitap ettiği için ben peynirliden aldım. Normalde ilk tuzlu yenir, tatlı sona bırakılır ama ben tam tersi yaptım. Şöyle bir ortasından ayırayım. Bu da gayet güzel. Bizim kol böreğine benziyor. Bayağı bir benziyor hatta. Bunun da fiyatı 3,5 euro. Kruvasanın da fiyatı 3 euroydu. Onu söylemeyi unuttum. Bunu da gayet beğendim. Bu da aynı şekilde çıtır çıtır ve çok taze. Senso Bakery'nin ürünlerini gerçekten çok beğendim. Kotor'da, Old Town'da gelirseniz gönül rahatlığıyla uğrayabilirsiniz bence. Old Town'da gezerken kısa bir kahve molası vermek için bir yere oturduk. Çok yoğun da yağmur yağıyor şu an. Sığınacak da bir yer aradık bir nevi. Zaten bayağı bir ıslandık. Kaleden inerken de zaten çok ıslandım. Şimdi bir kahve içmek için oturduk. Athos adlı bir mekana oturduk. İşletmecileri de Türk. İçeride Atatürk'ün fotoğrafı falan bile var. Çok güzel. Kendileri de çok kibar, gayet bize birkaç soru da sorduk burayla ilgili. Yardımcı oldular. Şöyle çikolatalı bir espresso sipariş ettim burada. Onu içiyorum şu an. Bayağı bir yürüyüş yaptık Old Town'da ama yağmur biraz engelliyor aslında bizi. Bugün bir de pazar günü olduğu için de çoğu dükkan, böyle hediyelik eşyacılar, bazı restoranlar, kafeler kapalı. Zaten önümüzdeki günlerde tekrar mutlaka buraya bir daha uğrarız diye düşünüyorum. Hafta içi her yerin açık olduğu bir günde. Zaten kaldığımız yerde Kotor'a 1-1,5 kilometre falan mesafede. Şimdi kahvelerimizi içip biraz daha Old Town sokaklarında gezeceğiz. Kiliselere uğrarız belki, buranın şehrin içindeki kiliselere. O şekilde devam ederiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz da Aziz Tripon Katedrali. Bu katedral 1166 yılında inşa edilmiş ve Karadağ'ın en büyük katedrali ve kilisesi konumunda. Katolik bir kilise, Roma ve Gotik mimarisinin de Balkanlardaki en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Kilise büyük depremler, yüzyıllar boyunca süren savaşlara rağmen ayakta kalmayı başarmış restorasyonlarla birlikte. Bugün kapalı fakat pazar günü olduğu için mi bilmiyorum ama
ama şu an kapalı. Normalde gezilebiliyormuş ücretsiz bir şekilde. İçinde sadece bir müze bölümü, o da emanetlerin sergilendiği bölüm sanırım ücretliymiş. Katedralin kuleleri de depremlerden dolayı asimetrik bir hal almış. Biraz yamuk duruyormuş. Burası gerçekten Kotor'un Old Town'unun en etkileyici mimari yapısı bence.